Hepinize Karakalpakistan'ın başkentinin Nukus'tan selamlar dostlar. Şimdi Moynak otobüslerin kalktığı yere geldim. Avtovazal. Avtovazal'dan kapıdan girince böyle dolmuşların olduğu bir durak var böyle. İstediğiniz yere buradan gidebiliyorsunuz. Biz bugün Moynak'a gideceğiz. Moynak'ı ziyaret edeceğiz. Ne var orada? Aral Gölü'nün kuruyan kısımları var. İşte gemi mezarlığı. Dünyanın en büyük çevresel felaketini veya çevresel felaketlerinden bir tanesini canlı gözle belgesellerde izlediğimiz şeyleri görmeye gideceğiz. Daha güneş yeni doğuyor. Saat 9'da kalkıyor bu. Günde sanırım sadece 3 tane şey var buradan. Otobüs var. Bu bilgileri ben genelde şeyden buluyorum arkadaşlar. Maps'lerde, Google Maps'te veya Maps.me üzerinde işte gideceğiniz yere yazarsanız işte Bastı Moynak veya Google Maps'te Avtovazal'lara girerseniz orada şey yazıyorlar, yorum yazıyor insanlar. Seyahat edenler başka insanlara faydalansın diye genelde bilgi bırakıyorlar oraya. İşte şu saatte kalkıyor otobüs, biz şu şekilde gittik, buradan buraya bu şekilde ulaştık falan gibisinden. Haritaları bilgi amaçlı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan yolculuk 3 saat sürüyormuş Moynak'a. Fiyatı da ne kadar? 30.000 som. 30.000 som ne yapıyor? $2,5 civarı bir şey yapıyor işte. 3 saatlik yol için gayet güzel fiyat. Yani toplu ulaşımı kullanırsanız buralarda arkadaşlar çok para ödeyemiyorsunuz. Taksiye de aslında ödemiyorsunuz. Yandex kullanabilirsiniz. Mesela ben şimdi buraya taksiyle gelecektim. Baktım taksi gözükmüyor. Sonra baktım pahalı gözüküyor normale göre. Çünkü sabah iş saatleri yoğun talep olunca şey oluyor biraz. Yani fiyatlar artabiliyor. O nedenle fiyatlar şey oluyor işte yükseliyor, bana bakıyorlar video çekerim diye. Yürüyerek geliyordum, baktım sonra buraya gelen dolmuş varmış. 2.000 som dedim. Atladım geldim yani. Evet, Moynak'tan geldik gemi mezarlığının olduğu bölüme. Burada şimdi dünyanın en büyük çevre felaketlerinden birisini canlı şekilde görmüş olacağız. Şurada ufak bir şey var aslında Aral Denizi'nin. Yıllar içinde nasıl bir felakete uğradığı böyle resimlerle resmedilmiş yani öyle söyleyebiliriz. 1960 yılında çevre felaketi başlamadan önce ilk hali, daha sonra işte gelecek günler böyle olacak diyor. Burası nasıl? İşte 20 yılda yani bu kadar felaket büyümüş. Şurada aslında daha rahat görebiliyoruz. Buradan bakmakta daha fayda var. Bakın. Amu Derya ve Seri Derya. 2 tane nehir var Aral Denizi'nin, Aral Gölü'nü besleyen. Şimdi onların hepsini aşağı inince anlatacağım zaten. Şöyle yavaşça göstereyim. 1960 yılı, 73 yılı, 87 yılı, gittikçe küçülüyor bakın. 99 yılı, 2006 yılı, 2016 ve sonrası yok. Şu an günümüz artık. Şu anda Aral Gölü'ne biz burada normalde şu anda Moynak arkadaşlar, bu bulunduğum bölge eskiden bir liman şehriydi burası Moynak. Burada bakın şimdi inekler otluyor şuralarda. Otlar var vesaireler var. Şu gemileri görüyor musunuz? Burası gemi mezarlığı işte. Zamanında burası bir liman kentiydi. İnsanlar geçimini burada balıkçılık üzerinden sağlıyorlardı. Şu anda günümüzde burası işte felaketten sonra böyle bir hale dönüştü. Onu göstereyim size. Biz bu arada Moynak'tan buraya taksiyle geldik. 3 arkadaş paylaştık fiyatları. 7.500 ödedik. $1 daha az yani kişi başı. Aslında 5 kilometre hani o kadar bile ödenmemesi lazım da turistik yer normal yani. İnsanların da geçim kaynağı bu sonuçta burada sadece. Bakın arkadaşlar, burası 1960 öncesi Aral Gölü dünyanın en büyük 4. gölü olarak geçiyor. Asya kıtasında en büyük 2. gölü zamanında. En büyüğü Hazar Denizi. Hazar Gölü de diyebiliriz. Teknik olarak aslında bir göl ama deniz olarak adlandırılıyor Hazar Denizi. Şöyle söyleyelim. Yani Aral Gölü'nün büyüklüğü 68.000 kilometrekare. Yani Türkiye'nin %8.7'si kadar büyüklüğünde bir gölden bahsediyoruz. Yani bu rakamları veriyorum ki kafanıza daha rahat canlandırabilin. Yoksa diğer türlü hani büyüklük dediğimizde nasıl bir büyüklük, anladınız mı? Hani kafanıza canlanmıyor. 1100 kilometre kıyı şeridi bulunuyormuş.
derinlik ortalama 16 metreymiş Aral Gölü'nde ve en derin noktası 68 metreymiş. Bu bölgede arkadaşlar 34-30 civarı farklı türde balık yaşıyormuş. İnsanlar o zamanlar işte 60 bin kişi, sadece işte Moynak'ta 60 bin kişi balıkçılıktan geçimini sağlıyormuş. Düşünün yani nasıl bir şeye neden oldu. Onlardan da bahsedeceğim. Bu gölün kuruma nedeni neydi? Neden böyle bir hale dönüştü? Çevreyi nasıl etkiledi? İnsanları nasıl etkiledi? Bunların hepsine değineceğiz bu videoda zaten. Yani dediğim gibi önemli bir balıkçılık için çok önemli bir yerdi burası. Yani şöyle söyleyeyim, dönemde işte o Sovyetler Birliği döneminde arkadaşlar, o Sovyetler Cumhuriyeti'nin konserve ve balık üretiminin %40'ı buradan sağlanıyormuş. Bakın %40'ı şu anda Özbekistan balık ithal ediyor. Yani düşünün nereden nereye gelmiş yani olay. Yani şu anda yaşıyoruz günümüzde. Yaşarken bazı şeyler çok fark edilmeyebiliyor. İnsanoğlunun açgözlülüğü, doymak bilmeyen hırsı, yani geri dönülemez sonuçlar neden olabiliyor ve bu herkes etkiliyor. Sadece bu bölgede yaşayanları da etkilemiyor. Ya onlardan bahsedeceğim. Buradaki ekosistemin değişmesi nelere yol açtı, ne gibi felaketlere yol açtı, hepsine değineceğiz arkadaşlar. Şimdi gölün asıl kuruma nedeni yukarıda söylediğim üzere Amu Derya ve Siri Derya nehirleri, aslında Seyhun ve Ceyhun olarak geçiyor bu nehirler. Bu nehirlerin kolları Aral Denizi'ne akıyordu, Aral Gölü'ne akıyordu arkadaşlar. Sovyetlerin beyaz altın politikası. Beyaz altın politikası nedir peki? Pamuk üretimi. Sovyetler dünyanın en büyük pamuk üreticisi olmayı hedefliyordu. Aslında oldular da. Nasıl oldular? Özbekistan pamuk üretimini o dönemlerde 3 kat arttırıyor. Yani 1960 yılında 3 milyon tona yakın olan pamuk üretimi 1980 yılında 9 milyon tona ulaşıyor. Yani 3 kat artmış. Düşünün. Bu hedeflerine başarılı olmuşlar. Fakat bunu hedeflerken yol açacağı sorunları bile bile bunu hedeflemişler. Bunu istemişler. Fakat düşünün yani hani şu anda insanların bir dönem balık tuttuğu, balıktan geçimini sağladığı yerlere insanlar gemi mazarlıklarını ziyaret etmek için geliyorlar. Sovyetler dünya pamuk ihracatının %20'sini ele geçiriyor arkadaşlar. Bu beyaz altın politikasıyla bunu uyguluyorlar ve başarılı oluyorlar. Fakat sonucunda nelere neden oldu ondan bahsedelim biraz da. Her 1 kilogram pamuk için 10.000 litre su kullanmışlar. Yani su kullanılmış. Harcanan suyu bu şekilde ölçmüşler. Bu miktar bir insanın bir yıllık su ihtiyacına eşit. Düşünün, bir insanın bir yıllık su ihtiyacını 1 kilo pamuk üretimi için kullanmışlar. Yani çok çarpıcı rakamlar bunlar, sayılar bunlar. Yani sayıları vermeyince olayın ciddiyeti ve boyutunu anlayamıyor insanlar. Büyük derseniz geçerseniz, fakat hani böyle örnekleyince daha iyi kafada oturuyor. Yani bir insanın bir yıllık su ihtiyacını 1 kilogram pamuk üretimi için kullanmışlar arkadaşlar. Çok büyük yıkımlar olmuş yani burada. Ve bunun sonucunda Aral Gölü her yıl Türkiye'deki Van Gölü kadar su kaybetmiş. Van Gölü ne kadar büyük düşünün. Türkiye'nin en büyük gölü bildiğim kadarıyla Van Gölü. Şimdi Van Gölü kadar her yıl Aral Gölü su kaybediyor. Düşünün, zaten Aral Gölü videonun işte başlarında söylediğim gibi Türkiye'nin 8,7 oranında yüz ölçümüne sahip. Yani Aral Gölü o kadar büyük bir göl yani. Şu anda günümüzde Aral Gölü işte %90'a kurumuş durumda. %10'luk kısmı hayatta kalmış. Yaşıyor. Yani nereden nereye? Şimdi burada yaşayan insanların söylemlerine falan denk geldim böyle araştırdığımda. Onlardan birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Eskiden bir balıkçının söylediği, sabah ağlarımızı topladığımızda tonlarca balık olurdu diyor. Şimdi torunlarıma balığın kokusunu bile anlatamıyorum diyor. Farklı yine Moynaklı bir doktorun söylediği, eskiden her evde balık pişerdi diyor. Şimdi her evde astım ilacı var. Neden astım ilacı var? Birazdan da onlardan da bahsedeceğim. Çevreye verdiği zararlar çok çok büyük yani bunun. İnsanların işte kanser olmasına, bebek ölümlerine gibi şeylere yol açmış. Bunlardan bahsedeceğiz birazdan. İlk önce olayı biraz kavramaya çalışalım. Buradaki tahribat nasıl oluştu? Hangi yollarla oluştu? Biraz onları kavrayalım. Daha sonra bunun sonuçlarına geçeceğiz. Eski bir liman işçisi ise gemiler geldiğinde şehir şenlik yerine dönüyor diyor. Şimdi paslanmış gemiler turistik fotoğraf objesi oldu diyor. Şu anda da oradayız işte, içindeyiz bunun. Az önce bahsetmiştim ya, Sovyetlerin %40'lık balık konservesi buradan üretiliyormuş zamanında. Şimdi Özbekistan balık idare eder konuma gelmiş. Bu peki neleri değiştiriyor?
Şimdi düşünün, siz yaşıyorsunuz bir bölgede, balık kullanıyorsunuz. Yani burada yaşayan insanların tüketim kaynağı da balık oluyor haliyle. Balık tüketiyorlar. Bir yemek kültürü oluşuyor bunun üzerine. Senelerdir bu şekilde yaşayan insanların bir yemek kültürü oluşuyor. Kültürü şekillendiriyor, çeşitlendiriyor. Şimdi balığı kaybettiklerinde geleneksel yemek kültürlerini de kaybetmişler. Yani bu da aslında yol açtığı büyük tahribatlardan bir tanesi. Yemek biliyorsunuz yani ülkeler için oldukça önemli. Yani kültürün değişmez bir parçası. Fakat bu bile bu şekilde kaybedilebiliyor. Şimdi bazı istatistiklerden bahsedeceğim size. Yine aklınızda daha kolay canlandırabilmeniz için. Aral Gölü nasıl oluyor? Bu az önce bahsettim ya. İşte Amudarya ve Siridarya, Seyfun ve Ceyhun ırmaklarının işte kolları kanallar aracılığıyla tarım arazilerine aktarılıyor. Bu tarım arazilerine aktarıldıktan sonra tabii sıcak da var her sene. Göl su kaybediyor. Eğer bu nehirlerden düzenli olarak su gelmezse var olan suyu her yıl kaybedecek ve kurumaya başlayacak. Göl çekilmeye başlayınca arkadaşlar ortaya çıkan alan 60.000 kilometre kare. Hollanda'nın yaklaşık 2 katı büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Hollanda çok büyük bir ülke değil fakat düşünün bir ülkenin 2 katı büyüklüğünde bir alan ortaya çıkıyor. Her yıl havaya karışan tuz 75 milyon ton. Yani göl kuruduktan sonra her yıl havaya karışan tuz 75 milyon ton. Bunu nasıl peki örnekleyebiliriz? Bu miktar dünya okyanuslarına nehirlerle taşınan tuzun 3 katı. Bakın dünya okyanuslarından bahsediyoruz. Nerede göller, nerede okyanuslar yani. Bunun 3 katı büyüklüğünde ve zehirli toz bulutları 500 kilometre uzağa taşınıyor. Şimdi burası Karakum ve Kızılkum çöllerinin çevresinde bulunuyor. Aral Gölü bunların ortasında bulunuyor. Şimdi kum fırtınaları oluşuyor burada. Burada göl kuruduktan sonra ortaya çıkan tuz işte bu kum fırtınalarıyla aslında 500 kilometre öteye kadar taşınabiliyor. Bunun etkileri Taşkent'te falan bile gözüküyormuş yani düşünün. O kadar büyük bir alandan bahsediyoruz etki etti. Bölgedeki kanser vakaları %30 artıyor bu olaydan sonra. İşte hava kirliliğine neden oluyor çünkü havaya büyük oranda bir tuz karışıyor. Bu karışan tuz da havayı kirletiyor. Hava kirlendiğinde ne oluyor? Akciğerler bunu soluyunca insanlar hasta olmaya başlıyor. Kanser oranları bu nedenle %30 oranında artmış dönemde yani. Hala belki etkileri bunun görülüyor yani. Çocuk ölüm oranları ise %75 oranında yükselmiş yani. Düşünün. Her 4 çocuktan 3 tanesi ölüyor gibi bir şey yani. Ya böyle söylemek saçma olur gerçi. %75 yüksel demek o anlama gelmiyor. Şimdi güncel durumdan bahsedecek olursak biraz Moynak'taki gemi mezarlığı. Dediğimiz gibi burası 1960'lı yıllarda canlı bir liman kenti. Bugün en yakın su 150 kilometre uzaklıkta. Oraya da turlar düzenleniyor. Benim kaldığım otel de yapıyor galiba bunun turunu. Fakat ben baktığımda işte bir 500-700 dolar civarında herhalde 2-3 günlük bir tur düzenleniyor sanırım. Turun kapsamını bilmiyorum, içeriğini bilmiyorum. Yani benim bütçem zaten öyle şeylere yeterli olmadığı için benim gelebildiğim nokta burası. Eğer daha çok şey merak ediyorsanız oralara da gidebilirsiniz belki. Aklınızda bulunsun. Şimdi buradaki ekonomi ölmeye başladıktan sonra bu insanların burada kalması gerekiyor düşünün. Tabii bu olanlar olduktan sonra birçok insan buradan göçmek zorunda kalıyor. Yemek yiyecek para kazanamıyorlar veya işte geçimini sağlayacakları işte bu balıkçılığı kaybedince ne oluyor? İnsanlar buradan gitmeye başlıyor arkadaşlar. Genç nüfus bu sayede şehirlere, büyük şehirlere göç ediyor. Bazı balıkçılar göçebe hayvancılığa dönüyor. Safran yetiştirmeye başlıyorlar. Deve çiftlikleri kuruluyor. Gibi farklı iş kolları burada yapılmaya çalışılıyor ki insanlar burada hayatta kalabilsin bir şekilde yani. Diğer türlü hani bütün ekonominin bağlı olduğu bir gölden bahsediyoruz. Bu gölün çökmesiyle tüm yaşayış burada etkileniyor. Ünlü bir söz var ya, doğayla savaş halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz diye. İşte Aral Gölü burası. Bunun canlı bir örneği arkadaşlar. Kazanırsak kaybedeceğiz dediğimiz yerdeyiz şu anda. Ve şu anda kaybı görüyorsunuz yani maalesef. Şimdi burada sadece bir gölün kaybolmasından bahsetmiyoruz. Bu gölde yaşayan balıklar kayboluyor. Bu balıklarla beslenen diğer canlılar yok oluyor. Bitki florası yok oluyor. Yani ekosistemin tamamıyla etkileyen bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Hani olay sadece gölün yok olması veya insanların etkilenmesi değil. Ekosistem dediğimiz olay her şey birbiriyle ilişkili.
Balıkla beslenen farklı bir canlı yok oluyor. Onunla beslenen farklı bir canlı yok oluyor. Ekosistem yok oluyor yani, düşünün. Yani çok çarpıcı bir yıkım, çok üzücü bir yıkım. Ya bu videoyu gerçekten hani en az bir kişiye gönderirseniz çok sevinirim. Çünkü günümüzde de bu çevre felaketleri hala büyümekte ve devam etmekte maalesef. Ve insanlar hala bu konuda bilinçlenmek istemiyorlar. Mesela otobüste gelirken bakıyorum insanlara. Çok yaygın bir şekilde işte bir şey yiyorlar. Ondan sonra alıyorlar çöpünü dışarıya atıyor hala. Anladınız mı? Yani burada bile hala var yani. Burada bile hala çöp görüyoruz yani. Ya burada bile hala çöp görmemiz çok saçma değil mi ya? Yani insanların buraya ziyaret etme amacı ne? Veya burada yaşama amacı. Ya bakın şuralarda bile hala çöp var yani, anladınız mı? Hala bir çevreye burada hala bir etki var. Hala bir zararımız dokunuyor. Yani çok canlı bir örnek. Şu an içindeyiz tamamen bunun. Fakat hala bunları görmek insanı üzüyor gerçekten yani. Buranın uydu fotoğrafları, o yukarıda gördüğümüz muhtemelen uydu fotoğraflarıydı arkadaşlar. En başta size yukarıda gösterdiğim fotoğraflar. Bu uydu fotoğrafları NASA'nın dünyanın en büyük çevresel felaketleri arşivinde bulunuyor. Bölge uzaydan görülebilen en büyük insan kaynaklı değişimin yaşandığı yer olarak geçiyor arkadaşlar. Sovyet sonrası dönemde çekilen belgeseller dünya çapında ödüller kazanıyor. Yani burayla alakalı ben gelmeden önce çok fazla belgesel seyretmiştim. Daha önce zaten burayı hani belgesellerde görmüştük. Şu anda o belgesellerde gördüğümüz yerlerde dolaşıyorum. Dolaşıyoruz beraber. Önceden de işte Kazakistan'da Karaçi bölgesini ziyaret etmiştim. Orada da büyük bir madenden sızan gazlardan dolayı farklı bir etkisi vardı insanlara. O belgeselimi de merak edenler izleyebilirler. Şimdi Sovyet dönemine bakıldığında ben yorumlardan da şunu görüyorum. İşte Sovyet dönemine veya Sovyetlere karşı bir insanların sempatisi var yapılan bazı şeylerden dolayı. İşte bazen şehri gösteriyorum mesela. Adamlar kalem gibi şehir yapmışlar. Parklar koymuşlar, bahçeler koymuşlar. Her yere böyle çizmişler falan. Çok güzel bir şekilde ayarlamışlar. Ama yani günümüzde işte Sovyetlerin yaptığı büyük yıkımlara da baktığınız zaman insan faktörü olarak işte şeye gitmiştim ben. En büyük kamplardan bir tanesine, çalışma kamplarından bir tanesini ziyaret etmiştim yine Kazakistan'da. Neresiydi burası? Karaganda'da bulunan bir kamptı. Oraları gezince, buraları gezince, ya bu felaketleri görünce çok da sempati duyamıyorsunuz açıkçası. Bunlara bakmak lazım biraz da. Diğer şeyleri başarırken neleri kaybettik veya insanlar neler yaşadı, neler kaybetti. Bunları görmek gerekiyor ki boş bir sempati oluşmasın. Şimdi günümüzde artık bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ortak gelişen işte Birleşmiş Milletler olsun veya farklı kuruluşlar olsun Avrupa Birliği ile alakalı geliştirilen Aral Gölü'nü kurtarma projeleri bulunuyor. Şu an günümüzde Aral Gölü iki bölüme ayrılmış durumda. Kuzey Aral Gölü ve Güney Aral Gölü. Aral Gölü iki ülke sınırları arasında paylaşılıyor. Kuzey tarafı Kazakistan topraklarında, güney tarafı Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin topraklarında yer alıyor. Kuzey Aral Gölü'nü canlandırma çalışmalarına güzel adımlar atılmış ve onun sonuçları alınmaya başlamış. Bazı yerlerde su seviyesi yükselmeye başlamış hatta. Fakat Güney Aral Gölü'nün kurtarılması çok zor diyorlar. Bu yüzden bu bölgede daha fazla ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Neden ağaçlandırma çalışması yapılıyor? Bu kurumadan sonra oluşan tuzlara az miktara indirmek için. Çünkü ağaçlandırma yapıldıktan sonra ne oluyor? Toprakta tuz kalmaya başlıyor. Bu ağaçlar sayesinde ve havaya karışan tuz miktarı azalıyor. Bu da diğer çevresel faktörlere daha az zarar vermeye başlıyor. Yani buraya ekilen ağaçlar da işte inceleniyor arkadaşlar. Yani bakın buralarda bir şeyler var hala. Burada da bilmiyorum artık bir şeyler, çalışmalar mı yapıyorlar. Sulama sistemini değiştirmişler mesela. Damla sulama sistemine falan geçilmiş. Böyle böyle değişik şeyler var.
Gemi mezarlığı ve Aral Gölü turumuz bu şekilde arkadaşlar. 3 arkadaş geldik biz. 3 arkadaş demeyeyim aslında. Ben ATM'ye para çekmeye gittim. Para yoktu üstüme yeterince. Yeterli para olursa iyi olur. Çok fazla para gerekmiyor zaten. 30 gidiş 30 geliş. Taksiye de 7,5'da dönüş için versek 15'te o. 75. O da işte ne kadar yapıyor? 6 dolar falan yapıyor. 6 dolara ulaşımı halledebiliyoruz. Gerisi size kalmış artık iyi biçme. Şimdi tekrar döneceğiz. Taksici numarasını aldık. Taksiye atladım, baktım hemen 2 kişi biniyor, böyle minibüs tarzı bir şey. Ufak arabalar var ya. 2 kişi biniyor, atladım hemen, ben de dedim şeyim billiydi zaten buraya geldikleri. Bir tanesi Türk çıktı. Kazakistan'da yaşıyormuş. Hikmet arkadaşımız. Diğeri Konglu. Farklı bir gezgin. O da video çekiyor. YouTube'u falan var herhalde, bilmiyorum. Böyle. Ya burası benim gerçekten yerlerden bir tanesiydi. Belgesellerde izliyordum önceden. İzleyenleriniz de vardır muhakkak diye tahmin ediyorum. Yani geldik bu yanlış şekilde ulaştık. Yıkımı daha büyük bir şekilde gördük. Yani lütfen bu videoyu paylaşın arkadaşlar ki insanların bilinçlenmesi konusunda en azından biz de kendi sorumluluğumuzu yerine getirmiş. Çok kardeş. Ne çok? Kişi başı ha? Bir kişi mi yetmiş? Ha, Yoksa hamısı mı? bir kişi. Bir kişi. Çok ya. 30'a gidiyor. Atın ne? Azat. Azat. Ha. Bahadır. Bahadır. Türkiye'ye selam söylüyor mu? Türkiye, kardeşler, salam. Kardeşler ha? Kardeşler. Kardeşiz. Karakalpakistan, Ha. Özbekistan, Türkiye. Kardeşler ha? Çok seviyorum diyor. Çok seviyorsun. Oldun mu Türkiye'de abi? Oldun mu? Ha. Vardı mı Türkiye? Kayda vardı. Moskova'da buldum. Moskova'da Türklerle mi çalıştın? İş çalışıyorum. Ha, işle çalıştın. Ha. Kardeşler. Zor mu? Kardeşler zor. Sen Karakalpakça mı konuşuyorsun şimdi, Özbekçe mi? Karakalpakça. Ya, okşaş dilimiz. Okşaş. Ha, düşünüyorum ben. Bakayım bir tamak bakayım ben. Rahmat. Abiler taksi yapıyormuş da burada. Sordum fiyatını, 70.000 dedi kişi başı. 30'a gidiyor. Ya işte otobüsü kaçırdınız, bilmem ne bir şey oldu. Ne yapıyor arkadaşlar? 6 dolardan bir tık düşük. Yani burada taksiler ucuz söyleyebilirim. Şimdi pazar var şurada. Biraz hem çıkmadan elma almıştım. Ya böyle yerlere gelirseniz burada bir şeyler almaya çalışın. İnsanlara destek. Çünkü burada insanların çok fazla bir geçim kaynağı yok açıkçası. O yüzden imkanınız varsa gelince böyle yerlere destek olmak için bir şeyler alabilirsiniz. Bakalım neler varmış. Bir de Moynakan pazarını görelim. Kandaysınız. Sazan mı bu? Karas. Karas. Kança son? 15 mi? 15.000 kilosu. Aa. Kilosu 15.000. Bunların kilosu... Bu ne? Sazan. Sıla. Sıla. Bu kança son? 35 mi? 35.000. Ha. Böyle çeşit. Bu gölden mi geliyor bunlar? Ha. Rahmat. Tamak var mı burada, tamak? Tamak. Orada mı? Ha, burada. Rahmat. İnsanları çok şey yapmak istemiyorum, rahatsız etmek yani. Buradaki yaşama hayatı biraz görmüş olan yapıyor. Hurma var, nar var, elmalar var, muz. Her şeyi bulabiliyorsunuz yine hani küçük ama. Selamünaleyküm. Burada makarnalar var.
Küçük pazar. Şuralarda var aslında normalde de herhalde bugün kapalı olabilir. Bugün günlerden pazartesi çünkü. Günleri buralarda pazarlar genelde kapalı oluyor. Genelde kapalı oluyor. Neden? Pazar günü da pazartesi tatil oluyor daha çok böyle. Şurada yemek yiyecek yer var dedi. Bakayım bir şeyler yiyebilirim çünkü 3 saat daha yol gideceğiz. Bakın burada 1 saat kalmak için yani o gölün etrafında. Selam. Geldi, çay böyle geldi, karamel gibi. Sütlü herhalde bu çay, anlamadım. Bakın. Burada çayı sütlü yapıyorlar herhalde. Ben siyah çay istemiştim ama. Bakalım. Kazakistan'da da sütlü içiyorlardı. Burada da aynı herhalde. Ha, bayağı sütlü çay ya. Ben ne diyorum, bunun fiyatı niye yüksek? Demek sütlü olduğu içinmiş. Güzel ama. Her var bir de şöyle isterseniz. Hadi gelsin göstereyim onu. Lavaş diyorlar bunu direkt burada. Böyle döner, lavaşlı döner falan değil. Lavaş yani direkt adı. Deneyelim bakalım nasılmış. Çıtır gözü. Bizim tavuk döner ya ama. Güzel ama. Sütlü çay 8.000. Şöyle bir bakkal. Daha çok böyle şeyler falan var. Oyuncaklar falan var çocuklar için. Orada kurutları yapıyorlar. Orada kurut yapıyorsunuz ha? Öyle işte bir bakkal burası da. Moynak'tan. Bir tane alıp deneyeyim ya. Karakalpakistan, Nukus, işte Moynak, buralar güzel geldi ya. İnsanlar sıcakkanlı, tekrar böyle muhabbet etmeye başladık. Semerkant, Buhara, Hiva falan oralar çok turistikti, çok kuramıyorduk. Deneyelim şöyle bir tane kurut. İlk defa görüyorum bu şekilde kurut. Yoğurttan yapıyorlar bunu işte. Süzme diyorlar burada yoğurda, katık diyorlar. Bir de iki farklı şekli var. Daha sıvı olanı böyle süzme oluyor. Ya sert değil dedim, tadı böyle yoğun değil. Ben yediğimde şey oluyordu böyle. Ekşi ve tuzlu oluyordu. Böyle ekşitiyordu ağzımı. Bu güzel. Bizim kaldığımız restoranda Hikmet abi var yanımda bu sefer. Merhaba. Hatta Moynak tarafına. O da bizim otele geldi. De Hindistan'dan arkadaşımız var. O da YouTuber'mış. O da çekiyor. How are you man? I'm good, alhamdulillah. Yeah, good. Ben bir tane çorba söyledim. Bir de yanına şaşlık. Gelsin bakalım göstereceğim. Çorba bu. Resimde biraz sebze falan da gözüküyor da burada işte sadece patates, havuç, bir de et var. Bizim şeye benziyor ya, bu sulu köfte var ya abi. Evet, evet. Ona benziyor aynı. Bakalım tadı nasılmış. Bayağı et sulu çorba ya. Güzel ama lezzetli. Patatesler de iyidir ya. Güzel. It is not perfect but it is normal. Try to eat the meat. 15.000 sondu tanesi. Çorbada 20. 50.000'e çıkıyoruz yani. 4 dolar. Doyuyorsunuz yani. Enjoy your meals guys. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Kazakistan'a doğru devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.